Herkese merhaba arkadaşlar. Tarot Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra böyle güzel bir video ile giriş yapmak istedim. Bayağıdır video çekmiyordum, bir şeyler de yüklemiyordum. Böyle güzel, işinize yarayacak bir video ile bir giriş yapmak istedim. Videonun tabi başından da anlayabildiğiniz gibi 3 kart açılımından bahsedeceğim. Bu arada bu bir eğitim videosu olacak. Yani öyle işte deste seç gibi falan bir durum değil. Tamamen eğitime yönelik bir video olacak. O yüzden yani öyle bir beklentiniz olmasın. Zaten kart yorumlamalarını çok sığ bir şekilde yapacağım. Çünkü yani çok detaylandıramıyorum. Çok fazla uzayacak bu sefer video. Hani mümkün olduğunca kartların anlamlarından bahsedip böyle bir geçiş yapacağım. Ama buradaki asıl amaç, asıl temel amaç 3 kart açılımı olacak. 3 kart açılımını size anlatmak olacak. O yüzden bu mantıkla izlerseniz çok sevinirim. Hani kart anlamlarından çok fazla bahsedemeyeceğim. Şimdi 3 kart açılımına direkt giriş yapacağım. Bu arada Instagram üzerinden beni takip edenler zaten biliyordur. tarotgünlüklerim.com diye bir internet sitem var ve burada bazı blog yazılar yazıyorum. Aslında bu 3 kart açılım videosu da orada yazdığım bir blog yazının uzantısı olarak düşünebilirsiniz. Orada yazılı olarak detaylı bir şekilde 3 kart açılımını anlattım. Burada da örneklendirme amaçlı bu videoyu çektim ve bu videoda anlattıklarımı daha iyi anlayabilmeniz için, kafanızda daha rahat oturabilmesi için okumanızı istediğim bazı yazılarım var. Onu açıklama kısmında linklerini tek tek yazıyorum. Hani daha dolu bir şekilde ilerlemeniz açısından. O yüzden başlamadan önce o yazıları ve 3 kart açılımı yazılımı okuyup daha sonra bu videoya gelirseniz sizin için çok çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani bazı soru işaretleri kafanızda direkt giderilecektir zaten. Bunların hepsini dediğim gibi açıklama kısmında zaten bırakacağım. Oradan okuyup direkt ulaşıp direkt bu videoya tekrardan gelebilirsiniz. Şimdi nedir 3 kart açılımı diye başladığımda zaten tarotun en temel açılımıdır. Bazen böyle tek kart açılımı, 2 kart açılımı gibi bir şeyler oluyor ama benim nezdimde bunların çok bir geçerliliği yok açıkçası. Çünkü tek kart açılımı diye bir şey yok. Yani bu tarotu çok fazla sınırlandırmak olur. Çünkü yine eğitimlerden bildiğiniz gibi tek bir kartın çok fazla anlamlar ve diğer kartlarla birleştiğinde dahi anlam farklılıkları oluşuyor. Dolayısıyla sadece tek bir kartla açılım yapmak çok doğru bir şey değil. Yani bu şuna benziyor aslında. Benim bu kendi düşünce yapım, bu kartların her birisi aslında bir kelime ve bu kelimeler birleşip bir cümleyi oluşturuyor. Açılım dediğimiz şey de aslında bu cümle. Ama siz tek kart açılımı yaptığınız zaman burada şu oluyor. Siz bir soru soruyorsunuz ve cevap vermek için sadece tek bir kelime hakkı sunuyorsunuz destenize ve bu çok mantıklı bir şey değil. Bu yüzden benim için tarottaki en temel ve en o çekirdek açılım 3 kart açılımıdır. Şimdi bunda da şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sonradan fark ettiğim bir şey. Aslında bu yazı ve bu videoyu çekmemi sağlayan bir şey. 3 kart açılımlarında bu arada çayınızı kahvenizi hazırlayabilirsiniz. Biraz uzun bir video olacak ve yani aklıma gelen her şeyi de söyleyeceğim. Yani sadece 3 kart açılımı bağlamında olmayacak bu. Bundan sonra hani kendi içinde de aklıma gelen her şeyi size söylemeye çalışacağım. Şimdi 3 kart açılımında şöyle bir şey var. Bunu mutlaka zaten duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Geçmiş, şimdi ve gelecek diye bir ayrım var. Yani bu aslında güzel bir ayrım. Yani eğitimlerde de hep böyle gösterilir. Bu şekilde yapılır ki ben de eğitimlerimde bu şekilde gösteriyorum. Ama bu konuda birazcık öğrencilerimden aldığım sorular üzerine de bir eksiklik, bir sıkıntı var. Çünkü böyle bir açılım her sorduğun soruya cevap veremez. Yani bu sorunun cevabında bir süreç olması gerekiyor ve süreç olduğu zaman bu sürecin geçmişine, şimdisine ve geleceğine bakabilirsiniz ama sorular her zaman bu yani buna uygun bir şekilde gelmiyor. Ne bileyim işte başınıza bir şey gelmiş olabiliyor. Bir durum yaşamış oluyorsunuz ve bu durumu direkt kartlara soruyorsunuz. Daha farklı cevaplar almanız gerekiyor. Yani bunun geçmişi ve şimdisi o kadar da önemli olmuyor. Ama bütün eğitimlerde bu şekilde gösteriliyor. Bunun bir nedeni var arkadaşlar. Bunu da hemen üstünden geçeyim. Açılımlarda yapılan en büyük hatadır bu benim gördüğüm kadarıyla. Mesela bu 3 kartı açtığınızda genellikle bu 3 kartın ortalamasını alıp bir yorum yapıyor birçok arkadaşım, birçok yeni başlayan özellikle tarota yeni başlayan kişiler. Şu kapağında evet. Bu büyük bir sıkıntı. Yani burada her hane aslında bir soruya cevap veriyor. Dolayısıyla buradaki kartların üçünün ortalamasını alıp bir yorum yapmak, işte bir soru sorduğu karşınızdaki kişi ya da siz kendiniz soruyorsunuz. İşte şöyle bir olay yaşadım ama bu gerçek mi ya da bu olacak mı? 3 kart açıp eğer burada olumlu bir kart varsa evet olacak, olumsuz bir kart varsa hayır olmayacak gibi bir yorumlamaya dönüyor. Bu son derece yanlış bir yorumlama, yanlış bir stil. Onu aslında düzeltmek için
yapılmış bir açılım. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey her hanenin bir soruya cevap verdiği. Yani şu kısım, şunları kaldırıyorum. Şu kısım sizin tamamen geçmiş haneniz. Yani burada çıkan kart sizin geçmişinizle alakalı bir yorum yapıyor. Dolayısıyla şu diğer kartların, şunların iyi, kötü veya hangi kartlar olduğunu çok bir önemi yok. Burada olumsuz olarak düşünebileceğimiz kartlar çıktığında yorumlamayı ona göre yapamayız. Yani bu sadece buradaki soruya cevap veren bir karttır. Bu arada olumsuz bir kart diye de bir şey yoktur tarotta. Bunu da aynı şekilde blog yazılarımda bununla ilgili bir yazı da yazdım. İnternet sistemden ona da ulaşabilirsiniz. Tarotun korkutucu kartları diye. Ona da bakabilirsiniz. Yani burada söylemek istediğim şey bu ayrımı iyi yapabilmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada peki ne yapacağım? Önce zaten bu 3 kart açılımından az çok şu anda bahsettim zaten. Kartlarımızı seçiyoruz ve ona göre bir yorumlama yapıyoruz. Burada bu soruları değiştireceğim. 3 farklı açılımdan bahsedeceğim. Daha doğrusu 3 kart açılımının 3 farklı versiyonundan bahsedeceğim. İlk olarak geçmiş, şimdi ve gelecek. İkinci kısımda güncel durum, engeller ve tavsiyeler. Üçüncü varyasyonu olarak da bu biraz da ilişkiye benzer bir, yani ilişki açılımı gibi bir şey olacak. Orada da ben, sen ve ilişkiniz diye bir 3 kart açılımı yapacağız. Bunları tabii çok arttırabilirsiniz. Zaten yazımda da bahsettim. Yani bu tamamen size bağlı bir şey ve daha doğrusu etrafınızdaki bulduğunuz açılımlara da bağlı bir şey. Yani buraları istediğinize atayabilirsiniz. Burada sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Açılım yapmadan önce bu kararları vermiş olmanız gerekiyor. Yani açılım yapıldıktan sonra ya yok işte burası geçmiş o şey, işte burası gelecek olsun, burası şimdi olsun, burası geçmiş olsun gibi bir şey yapamazsınız. Hatta bunun en güzel kısmı da kendinizi tek bir şablona oturtmanız ve hep öyle yapmanız. Şimdi arkadaşlar bunları ben öyle boş durmasın diye koydum. Şöyle koyalım. Sorularımız var. Ben kendi kafamdan bir şeyler uyduracağım. Ona göre cevaplayacağım. Dediğim gibi tamamen eğitim videosu olduğu için çok da fazla kart anlamlarıyla bir açılım yapmayacağım. Ve Katina da var burada. Katina için de hem üzerinden geçmiş olurum, bilen veya öğrenen arkadaşlar varsa onlar için de bir şey olur. Güzel olur, yani bir yardım olur, eğitim olur. Bu tarotla daha çok böyle kariyer veya okul hayatla alakalı bir sorular yapacağım. İlişkisel anlamda da Katina'yı kullanacağım. Mesela ilk sorumuzdan başlayacağım. Danışanımız veya biz kendimiz eğitim hayatımızla alakalı bir şeyler merak ediyor. Yani eğitim hayatımızda durum nedir? Ben ne yapıyorum? Eğitim hayatım benim nasıl ilerliyor? Nasıl devam etmeli gibi bir soruyla karşılaştık diyelim ve bununla alakalı 3 kart açılımı yapabiliriz. Hemen şuradan karışık bir şekilde seçiyorum. Şöyle şuradan bir kart daha alalım. Umarım videoda da güzel gözüküyordur. Kontrol edeyim. Evet. Şimdi ne demiştik? Şurası geçmiş, burası şimdi ve şurası da gelecek. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İlk kartı yorumladığınızda, bu arada şimdi bunu açtık böyle. Önce bir şöyle bir genel bir bakmamız gerekiyor. Burada işte tarot numarası dediğimiz kartların numaralarına bakmamız gerekiyor. Renk ağırlığına bakmamız gerekiyor. Objeler, işte sembollere bakmamız gerekiyor. Kartlarla alakalı neler çıkmıştı? Bakın burada 2 tane büyük arkana kartı çıkmış. Bir tane kupa serisinden bir kartımız var. Bu gibi şeyleri öncesinde bir hafızaya atıyoruz. Bu bizde yorumlama yapmak için bazı duyguları tetikleyecektir. Yani İşte ilk 2 tane büyük arkan olması burada yani ruhsal anlamda özellikle büyük değişimlerin olduğunu bize söylüyor. Ama bunlar karşı tarafı veya size aslında söylenecek bir şey değil. Dediğim gibi bunlar sadece bu yorumlamayı yapabilmeniz için size verilmiş bir ipucu gibi düşünebiliriz. O yüzden ilk başta şöyle bir alıp kartlarımıza bakıyoruz. İşte saraylı kartlar var mı? Saraylı kartlar biraz etkili oluyor bu açılımlarda. Onlara şöyle bir düşünüyorum. Burada gözüme çarpan biraz daha işte sarımsı renklerin zaten ağırlıkta olduğu ve 2 tane büyük arkana kartım var. Bir tane kupa beşlisi kartım var. Şimdi yorumlamaya geçtiğimizde geçmiş kısmında araba var. Geçmişe düşündüğümüzde arkadaşlar, geçmiş kartını düşündüğümüzde şu ikisini bir kere bir geri alıyoruz. Yani şu kartı tek başına düşünüyoruz. Şimdi eğitim hayatımızda geçmişte büyük ihtimalle şöyle bir şey olmuş. Bu kişi kendisini ve kendi çabasıyla çok güzel bir şekilde geliştirmiş, bir yere kadar getirmiş ve kendi verdiği kararlarla kendi çizdiği yolu takip etmiş. Bunu örneklendirebiliriz. İşte başka bir bölümü tercih edecekken veya başka bir alanda kendisini ilerletecekken, daha doğrusu
doğrusu toplumdan, çevresinden böyle bir istek gelirken bu arkadaşımız bunları kabul etmemiş. Tamamen kendi yolunu çizmek istemiş. Kendisini bu konuda geliştirmiş, işte parasını biriktirmiş, puanını kazanmış, bir şeyler yapmış ve tamamen kendi çizdiği yola girmiş ve gayet de güçlü, güzel bir şekilde girmiş. Şimdi kartına geçtiğimizde ise durum şöyle oluyor. Bu sefer ikisini birden dikkate alarak yorumluyoruz. Yani şu iki kartı dikkate alıyor. Bu sefer tek değil. Şimdi burada da tabii ne diyebiliriz hızlı bir şekilde? Evet, bir kayıp var ortada, bir üzüntü var, bir pişmanlık var. Geçmişe yönelik çok ciddi bir hayal kırıklığı var ve o çıktığımız yol bizi çok fazla memnun etmemiş açıkçası. Onu görüyoruz. Evet, kendimiz seçmişiz, kendimiz ilerlemişiz ama olmamış. Bir noktada bir şeyler bizi tatmin etmemiş. Son olarak gelecek kartına geçtiğimizde de üçünü bu sefer beraber yorumluyoruz. Aşıklar kartı bu noktada bize zaten istediğimizi veriyor aslında. Evet, şu an bir durum yaşıyoruz ama bu arada kupa beşlisinde burada verdiği güzel bir anlam da var. Yani devam etmen gerektiğini, henüz bir şey kaybetmediğini ve şu içinde bulunduğun şu anki bunalımdan çıkman gerektiğini söylüyor ve Aşıklar kartı gelecekte de bunu oldukça destekliyor. Gelecek kısmında bunun için zaten tarot neden bir fal değildir yazımı da mutlaka okuyun. Onun da linkini koyacağım zaten. Yani bu gelecek kısmında şöyle olacak, böyle olacak gibi değil. Yani bu durum seni şuna götürecek gibisinden aslında bir nevi tavsiye veriyoruz ve buradaki gördüğümüz durum zaten şu moddan, yani kupa beşisindeki şu moddan çıkman gerektiğini, elindekileri kullanıp ilerlemen gerektiğini ve bunun sonunda gerçekten mutlu olacağını, yani bu eğitim hayatında istediğini alacağını söylüyor diyebiliriz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şuradan bir de Katina açılımını yapacağım. Katina içinde bir şey bulacağım. Ya destek kartını almayalım. Birazcık şey çünkü yani çok yorumlama yapılacak bir kart değil. O yüzden destek kartını geri yerine koyalım. Yani birazcık da eğitim amaçlı çektiğim için insanlara da böyle bir fayda olsun. Bu arada destek kartı aslında yorumsuz bir karttır. Yani hani bir etkisinin olmadığı bir karttır. Şöyle yapalım. Şimdi bunda da ne soracağız? İlişkiyle alakalı sorular soracağız dedik. Aynı olsun aslında, bir ilişkiden bahsedelim. İlişki sorusu olsun yine. Bu ilişkiye dair ne durumdayım, ne bilmem gerekiyor, şu an durum nedir gibi bir soru sormuş oldum ve burada da kale, köpek ve elmas kartı çıkıyor. Sistem aynı. Hani Katina içinde değişmiyor. Sadece işte Katina, yani bunun ayrı bir eğitimini aldığınızda zaten eğitimini alırsanız veya kendi araştırmalarınızı hani görürsünüz. Katina bir tık daha tarottan daha spesifiktir, yani böyle biraz enerjisi de daha ağırdır zaten ve daha çok ilişkilere yönelik sorulara cevap veriyor. Şimdi burada kale, köpek ve elmas kartı. Geçmiş hanesinden direkt şu aynı mantıkla şu ikisini çıkartıyoruz. Şöyle tek elle yapılmaz tabii ki de bu. Evet. Şöyle kale kartını tek, sadece bu, yani geçmiş ve geçmişe dair söyleyeceğimiz şeyler zaten bu ilişkinin çok aslında dolu bir ilişki olduğu, öyle çok yani çok şanslı bir tanışma olmadı. Çok güzel bir şekilde ilerlediği ve yani günden güne daha iyi hale geldiği çok güzel bir ilişkiden bahsediyoruz ve ilişki bu şekilde başlamış, bu şekilde de devam ediyor. Yani her gün üzerine bir şeyler koymuşsunuz. Şimdi kısmında ikisini beraber tabii ki az önce söylediğim gibi cevaplandırıyoruz, yorumluyoruz. Buradaki köpek kartı zaten bir sadakat anlamı var. İlişkide iki tarafında birbirine gerçekten sadık bir şekilde ilerlediğini ve bu konuda bir aslında problem olmadığını gösteriyor. Sadece şöyle bir şey var. Biraz sanki dışarıdan bir yardıma ihtiyacı varmış gibi. Yani ilişki kendi içinde biraz fazla kendi içine kapanmış ve dışarıdaki bir yardıma, işte arkadaşlarınız olur, aileniz olur ya da birbirinizle bunu en azından konuşabilirsiniz. Böyle bir şekilde destek almanız gerektiğini, yani iki kişinin de aslında kendi başına bu işleri halletmeye çalıştığını görüyoruz ve burada birazcık dışarıdan yardım almanın iyi olacağını söylüyor ve son olarak elmas kartı da zaten tarottaki toprak elementine tılsım kartlarıyla aynı elementtedir. Yani güzel bir hale geleceğin, yani gelecek açısından da ilişkide herhangi bir problem olmadığını ve eğer ki bu şekilde devam edilirse, özellikle şuradaki verilen uyarıda dikkate alınırsa ilişkinin çok daha güzel bir yerlere gidebileceğini bize söylüyor. Evet, şimdi bunları hemen kaldırıyorum. Hemen ikinci kısma geçiyorum. Videoda çok fazla uzamasın diye. İkinci kısımda da şöyle yapacağız arkadaşlar. Güncel durum, engeller ve tavsiyeler olacak. Hemen şuradan karışık bir şekilde şöyle. Bu arada sorumuz ne olsun? Evet, şöyle.
İş yerinde bir olay yaşadık. İş yeriyle alakalı bir sıkıntı var. Bir şey çıktı ve bununla alakalı bir bilgi almak istiyoruz. Yani ne olmuş olabilir? Problem nedir? Neden bunun üstesinden gelemiyorum? Veya üstesinden gelmek için ne yapmam gerekiyor gibi bir sorumuz olsun. Şimdi ilk kartımızda bu sefer o az önceki açılımdan bir tık daha tabii ki de değişiyor. Burası güncel durumdan bahsediyor. Yani şu an ne olmuş? Durum nedir? Yani bu problem veya bu yaşadığınız olay nedir? Bunu açıklıyor. Şurası engeller. Buna neden müdahale edemiyorsun? Neden bunu değiştiremiyorsun? Sorusuna cevap veriyor. Şurası da denge kartı da ne yapman gerekiyor? Yani burada bize birazcık daha tavsiye veren kısım oluyor aslında. Şimdi büyücü kartla zaten başlıyoruz. Problem aslında çok ciddi bir başlangıçtan geliyor. Bir şeyler değişmiş. İş yerinde bu yaşadığınız olay neyse yeni bir hava gelmiş, yeni bir birim açılmış. Artık bu her şey olabilir. Böyle bir yorumlamayla yani ilk bir başlangıçtan çıkan bir nedenden dolayı veya iş yerinde yaşanan birçok değişimden dolayı böyle bir sorun yaşamışsınız. Şimdi engel kartında burayı da aynı şekilde şöyle beraber düşüneceğiz. Engel kartı bu değişime yani bu başlangıca veya bu olaya müdahale edemiyoruz. Neden edemiyoruz? Çünkü karttan da aslında çok kolay anlayabileceğimiz gibi aşırı derecede bir yoğunluk ve sürekli olayların birbirini takip etmesinden kaynaklı bir durum var ve biz kendi açımızdan sürekli bir şeyleri üstesinden gelmeye çalışıyoruz, halletmeye çalışıyoruz ve bu değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz bir yandan da ve bu da bizde bazı sorunlar ortaya çıkartıyor. Ve son olarak denge kartı yani tavsiye kısmında bize diyor ki şöyle bir geri çekil, bir nefes al, bir dur, bir gözlemle bak etrafa ne oluyor, hani nasıl bir problem yaşadın, bu problemi nasıl çözebilirsin veya çözebilir misin, çözemeyecek misin, etraftaki insanlar ne yapıyor gibi böyle bir gözlem yapıp ortama da böyle bir ayak uydurma yani o probleme ayak uydurma, problemi tanımlama kısmına geçmeniz gerekiyor. Bu açılımda böyle ve sorular zaten aynı dediğim gibi. Burası güncel durum, ortası engeller, neden yapamadığımız, son kısımda tavsiye. Kartlara bakarak böyle bir tavsiye, böyle bir yorumda bulunabiliriz. Şimdi hemen Katina kısmına geçiyorum. Şöyle ya biraz hızlı konuşabiliyorum. Hatta siz de daha da hızlandırabilirsiniz. Yani çok da fazla böyle başınızı şişirmek de istemiyorum açıkçası. Şunu da koyalım. Evet bu da Katina ve şöyle bırakalım. Şimdi Katina için ne diyebiliriz? Sorumuz tabii Katina'ya uygun olarak işte ilişkisel bir şey. İlişkimde bir şeyler oldu, bir şey yaşadım ve bunu ne yapmam gerekiyor? Bu konuyla alakalı bir bilgi almam gerekiyor gibi bir sorumuz olsun. Ve aynı şekilde devam ediyoruz. Şurası güncel durum, derviş kartı, şurası engeller, Turan ve burası da çapa kartı çıkan yerde tavsiye olacak. Yine hızlı bir şekilde giriş yapıyorum. Derviş kartında ne olmuş? Yani problem, güncel durum ne? Bir uyanış yaşamışız, bir şey öğrenmişiz, bir şeyin farkına varmışız. Ya da bir şey bizim artık içimizi böyle gıdıklamaya başlamış. Yani bir problem var, bir sorun var ve bunu yeni aslında fark etmeye başlamışız ve yeni fark ettiğimiz için de olay bizim için biraz büyüyerek kötü hale gelmeye başlamış. Yani içimizde bir ukde oluşmuş, bir şey oluşmuş ve bunu yenemiyoruz tek başımıza. Ve burada da genellikle derviş kartta şunu söylüyor. Yani eğer içine bir şey doğduysa büyük ihtimalle doğrudur. Yani bu senin hissettiğin şey yaşadığın şeydir diye bir anlamı da var aslında. Engeller kısmında Turan kartı yine ikisini birleştirdiğimizde burada tabii şöyle bir yorumda ben bulunabilirim. Yani büyük ihtimalle içinde bulunduğumuz ilişki bizim düşündüğümüz kişi değil. Yani biz bir ilişkin partnerimizi bir yere koymuşuz, bir noktaya koymuşuz. İşte ona belli bir karakteristik atıflarda bulunmuşuz şöyle böyle diye ama o kişinin öyle olmadığını görmüşüz. Burada aslında Turan kartı da biraz şöyle bu uyarı da veriyor. Yani sen işte başka bir karakter, başka bir kişi düşünürken, başka bir kişiymiş gibi düşünürken işte ne bileyim Sah gibi düşünürken aslında bu kişi Turan karakteri, Turan karakteristik özelliklerine sahip birisiymiş gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şeyler bizim kafamıza oturmamış ve bunu yapamadığımız için de müdahalede bulunamıyoruz. Yani bunu daha doğrusu tam olarak konduramıyoruz. Acaba böyle mi, değil mi diye bir müdahalede bulunamıyoruz. Tavsiye kartında ise çapa kartı. Çapa kartı burada diyor ki yani kendini güvende hissedene kadar bu işin peşini bırakma. Yani çünkü bu senin hayatın boyunca bu soru işareti, bu yaşadığın her neyse bu öyle üstünü kapatabileceğin bir
durum değil. Bunu bir şekilde çözüp yani bir şeylere bağlaman gerekiyor. Yani evet bu böyle değilmiş ve ben bunu kabul ediyorum veya hayır ben bunu kabul etmeyeceğim. Bu doğru bir şey değil. Bunun üstesine gideceğim gibisinden bir ilerleyiş yapmanız gerekiyor. Yani bunu tamamen kafanızdan silmeden bu sorun neyse halının altını süpürmemeniz gerektiğini söylüyor. İleride daha büyük bir sıkıntıya yol açması çok büyük muhtemel diyebiliriz. Şimdi bu kısmını da hemen geçiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi hani yorumlamalarım çok sığ şu anda farkındayım ama hızlı olmak için çok fazla yorum kısmına girmiyorum. Tabii bu videonun da aldığı etkileşime göre yorumlarda da mutlaka belirtin. Hatta yapacağım da yani etkileşimle çok bir alakası da yok açıkçası. Direkt açılım yorumlamaları da yapacağım. Daha güzel bir şekilde ilerler. Orada işte tek bir açılım, işte 7 kart açılımı, işte at sınalı açılımı gibisinden açılımlarla Azize'nin Sırrı çok güzel bir açılım. O da var şu an planlarında. Direkt açılıma yönelik bir video hazırlayacağım ama bu daha çok 3 kart açılımının nasıl yapıldığı bir video, nasıl yapıldığı bir video olduğu için yani bu anlam kısımları benim söylediğim şeyler çok basit gelebilir size ve bunları bir şeyde yazmayın. Ha bu kart gelince böyle yapacağız, şu kart gelince şöyle yapacağız gibi bir not çıkarmayın. O çok doğru olmaz çünkü hani bunu başka videolarda yapabiliriz. Şimdi en son 3. varyasyonuna geçiyorum. 3 kart açılmanın burada da konu ilişki aslında o birazcık ilişki açılımına benzeyen bir şey. Şunları hemen çıkartalım hızlı bir şekilde. Şöyle. Bu arada diğer açılımlarda bakın şunu atladım. Çünkü bunu benim bilinçaltım kendisi otomatikman yapıyor zaten. O yüzden atlıyorum. Önce bir şöyle bir kartları alıp bakarız. Hani neler var neler yok. Burada direkt işte 2 tane saraylı kart benim ilgimi çekiyor yani. İlgimi çekiyor demeyelim de gözüme çarpıyor. Bir tane yüksek yani 9 olan bir kılıç kartı çıktı. Değnek Kraliçesi burada güzel bir kart aslında. Bunları şöyle bir tekrardan düşünüyoruz. Burada neler var, ben neler oluyorum gibisinden elementlere bakıyoruz ve burada 3 farklı element de görüyoruz. O da bir bizim için ipucu diyebilirim. Bunları şöyle bir düşünüp bir kendi içimizde yani hafızaya bir atıyoruz yani. Bunlar bizim yorumlamamızı etkileyecek şeyler aslında. Şimdi buradaki açılımda ne demiştik? Sen, o ve ilişkiniz. Yani burada aslında şöyle bir durum var. Bu genellikle tarot veya katina bu tarz okült bilimlerde sol taraf kadını temsil ediyor. Sağ taraf ise erkeği temsil ediyor. Ama bu hani çok böyle uymanız gereken bir kural değil. Sadece burada kendinize bir standart uydurmanız gerekiyor. O standartla devam etmeniz gerekiyor. Yani tamamen böyle artık sizin kendinize göre şu taraftaki, şu tarafı işte sol tarafı soru soran kişi, sağ tarafı ise karşı kişi olarak yapabilirsiniz, yorumlayabilirsiniz. Ben genellikle öyle yapıyorum yani kadın erkek ayrımı yapmadan soru soran kişiyi her zaman sol tarafa alıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama dediğim gibi tek seferde olacak. Yani hep aynı şeyi kullanacaksınız. Şimdi burada biz kısmında Tılsım Prensi var. Tılsım Prensi bu arada buradaki vereceğimiz şeyler kişilerin karakterleri değil, ilişki içindeki karakterleri. Çünkü bu bir ilişki açılımı. Yani kendi sosyal hayatına ve kendi dünyasında çok daha başka birisi olabilir ama bu ilişkinin içerisindeki rolü bu. Bir de şunu söyleyeceğim, bu kartı yani bu açılımda artık her karta ayrı ayrı değerlendireceğiz. Yani şu 2 kartı beraber değerlendirmeyeceğiz diğer açılımlarda olduğu gibi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Nedir? Sen Tılsım Prensi. Tılsım Prensi'yle ne yapmışız? Yani biz bu ilişkide bir şeyler istiyoruz. Bir şeylerin peşinden gidiyoruz. Hatta kendi içimizde güzel bir noktaya da taşımışız bunu. Ve artık daha fazlasını istiyoruz. Bir noktaya getirmişiz. İlişkiye bir şeyler katmışız ve bu ilişkiden beklentimiz yüksek. Yani çok yüksek hem de. Dolayısıyla bu bağlamda ilişkiyi devam ettiriyoruz. Ama karşımızdaki kişinin hala özellikle geçmişten, bu kendi yaşadığı ilişki içerisinde de olabilir. Daha öncesinde yaşamış olduğu ilişkilerden gelen tecrübeler de olabilir. Hala tam olarak o saf ruh dediğimiz şeye ulaşamamış. Yani hala bir şeylerin etkisinde ve ilişkiye daha çok negatif bir enerji veriyor. Siz sürekli pozitif bir yaklaşımla girerken bu işe karşı taraf daha çok böyle ilişkiyi demoralize etme yönünde durumu var. Yani ilişkideki rolü aslında o. Dolayısıyla bu durumun bir çözülmesi gerekiyor. Yani bu durumu bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Zaten ilişki anlamına geldiğimizde de Değnek Kraliçesi geliyor. Evet ilişki güzel bir ilişki. Temeliniz sağlam. Birbirinize karşı duyduğunuz güzel
his, güzel enerji, tutku falan her şey var ama kararlarınız özellikle çok değişken. Bir gün çok iyiyken bir gün çok kötü olabiliyorsunuz. İşte bir durum size çok iyi geliyorken aynı durumu yaşadığınızda başka bir gün kötü gelebiliyor. Dolayısıyla yani aşağıda bir şeyler çok, yani temelde bir şeyler çok sağlamken aynı zamanda çok kırılgan bir ilişkiniz var ve durum bir anda sınavınızda değişip ertesi gün tekrardan düzelebiliyor. Dolayısıyla burada hatta bununla ilgili ekstradan bir açılım daha da yapılabilir. Çünkü bu tam olarak soruya cevap vermemiş oldu şu anda bu açılım. Yani bir şeyler çıkabilir ama bu haliyle değil. Yani birisi çok istekliyken birinin birazcık daha bu ilişkiyi, bir tarafın biraz daha bu ilişkiyi aşağı çekme çabası çok sağlam temelleri olan bir ilişki kurmuyor bize ve dediğim gibi çok kırılgan bir ilişkiye doğru dönüyor. Şimdi aynısının kaçıncısını hemen yapalım. Şöyle azıcık da karıştıralım. Şöyle şu aralardan seçelim. Böyle olunca da böyle sürekli aynı kartlar çıkıyor. Bu da birazcık sıkıntı oluyor. Evet, şöyle koyalım. Bu da Katina. Şöyle bırakalım. Evet, Nil Nehri, Dastar ve Ahriman kartı çıkıyor burada da. Katina için de aynı şekilde zaten aslında ilişki, yani tekrardan bir ilişki açılımı yapmış olacağız burada da. Sen, o ve ilişkiniz gibisinden bir açılım. Ben şimdi bunu tabii kendi içimden, yani kendi bakış açımla değerlendireceğim. O yüzden şu kısım ben kendim olarak düşündüğümde erkek, kadın ve ilişki olarak ortaya çıkacak. Şimdi burada Nil Nehri, yani erkek olan benim olduğum kısımda Nil Nehri çıkıyor. Yani burada direkt şöyle, benim için işler yolunda aslında. Yani ben uzun zamandır hatta aradığım kadını bulmuşum gibi ve buna bağlı olarak gelecekte de bir planım var bu kişiyle alakalı ve bu yüzden de benim için çok bir ters bir durum söz konusu değil aslında. Birazcık böyle duygusal, şunu da işte Ahriman'dan gözüme çarptığı için söylüyorum. Yani bazı durumlarda biraz dengesiz duygulara kapılabiliyorum ama benim için işler yolunda. Karşı taraf ise Dastar karakterinde ve bu birazcık aslında oturuyor da karakteristik olarak. İşte Dastar neydi? Hani biraz daha özgürlüğüne düşkün ve standartlara çok uyum sağlamayan, standartları sevmeyen bir karakterde bir kadındı. Dolayısıyla burada iki taraf, en azından benim açımdan istediğimin bu olduğunu burada görebiliyorum. Çünkü Nil kartında dediğim gibi hani benim için işler yolunda ve aradığım karakteristik, özellikle aradığım ruh, enerji aslında Dastar karakterindeymiş diye söyleyebiliyorum ve bu benim için aslında güzel bir şey. Ama sonda, yani ilişkiye girdiğimizde de Ahriman kartı çıkıyor, bir ruh kartı çıkıyor. Ahriman kartı da yani duygularda, özellikle duygusal anlamda bir standardımızın olması gerektiğini söylüyor bize burada. Yani ilişki içerisinde tamam, her şey güzel gidiyor. Bizim için de problem yok. Karşı taraf için de öyle gözüküyor ama bunda da aslında böyle bir gün bir günü tutmuyor gibi bir enerji var. Yani bir gün ya yok bu ilişki çok güzel gidiyor derken ertesi gün yok bu ilişki olmayacak ya, bazen çok kötü şeyler hissediyorum ya da üstesinden gelemiyorum gibi bir şeyler çıkartabiliyor. Dolayısıyla Ahriman zaten bu ruh kartları daha çok bize tavsiye veren kartlardır. İşte şuna dikkat et, bunu yap gibisinden ve Ahriman kartı bize duygusal bir standartlaşmadan bahsediyor ve burada birazcık bir enerjisi olarak da zaten 3 kartı da şöyle bir düşündüğümüzde sanki duygusal bir çıkar da var işin içinde gibi bir durum söz konusu. Yani biz bu ilişkiye devam ediyoruz. Bu ilişki bizim için güzel çünkü duygusal anlamda bir şeyleri tatmin edebiliyoruz. Yani bunu cinsellik ve tutkuyu da bunun içine katabiliriz. Yani bir şekilde bir şeyler bizim hoşumuza gidiyor. O yüzden zaten ilişki devam ediyor gibi ve aynı şey Dastar için de geçerli. Yani karşı taraf için de geçerli. Dolayısıyla burada duygularda bir standartlaşmaya gidilmesi gerektiğini söylüyor diyebiliriz. Evet, çok hızlı ve çok fazla konuştum. Umarım çok böyle kelimeleri birbirine karıştırmamışımdır. 3 kart açılımı bu arkadaşlar. Ben şimdi size böyle 3 farklı varyasyonunu size gösterdim. Bunları çok daha değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi zaten yazımda çok daha farklı versiyonları da var. Bunun artık hani mantığını öğrendikten sonra, sistemin bu olduğunu gördükten sonra siz de bu şekilde açılımlarınızı yapabilirsiniz. Bunun dışında eğitim duyurularım da var. Bunları da aynı şekilde açıklamaya bırakacağım. Temel tarot eğitimi, tarot açılım örnekleri ve Katina destesi eğitimim var. Onlara da linklerden, yani aşağı açıklama hanesine bırakacağım linklerden ulaşabilirsiniz. İndirim kodu içinde Temel Tarot 6 yazabilirsiniz. Birazcık daha indirimli olacaktır ama o indirim kodu değişebilir. Eğer çalışmazsa bana Instagram üzerinden veya buradan ulaşabilirsiniz. Ben size güncel kodu vereceğim zaten. Ya herhangi bir sorunuz olduğunda da yine buradan veya Instagram üzerinden de bana yazabilirsiniz.
Evet, duyuruları da yaptıktan sonra artık videoyu kapatma vakti geldi. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bana Tarot'tan da düzeltiyorum, Instagram'dan da yazabilirsiniz. Tarot.günlüklerim hesabından. Eğitimlerle alakalı yine bir sorunuz olursa hiç çekinmeden direkt ulaşabilirsiniz. Elimden gelince bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Bir fayda sağlamışsınızdır. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.